Hepinize merhabalar. Bugün yine farklı bir etle karşınızdayım. Aslında kanalda daha önce bu eti yapmıştım ama kanalı yeni açtığım zamanlarda yaptığım için çok izlenen bir video değil. O yüzden de birçoğunuz izlememişsiniz. Yapmadığımı düşünerek bana şu dönemde özellikle çok fazla bu et geliyor. Yabancı bir kanalda zannediyorum yapılmış. Aynı videoyu bana defalarca kardeşim de dahil olmak üzere birçok kişi attı. Ben de demek ki bunu doğru anlatamamışız dedim. Bugün tekrardan bu eti işlemeye karar verdim. Şöyle ince yapıda bir et olan yabancıların flank, bizim kasaplarda pençete diye geçen dananın göbek eti diyebilirim. Dananın boşluk etidir bu. Bu eti yapacağız. Lifli yapıda bir ettir. Birkaç ufak tefek püf noktası var. Az sonra anlatacağım. Lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Bugün yine Gurus mangalda yapacağım bunu. Kısa bir pişirme olacak. Şöyle çok fazla değil. Yarım kova kömür benim işimi rahat rahat görür. Bakın şöyle şu kadar bizim için yeterli olacaktır. Her zamanki gibi diyemeyeceğim. Çünkü tutuşturucularım bitmiş bugün. Şimdi fark ettim. Biz de eski sistem böyle bir düzen kurduk. Şimdi arkadaşlar şöyle kömürleri de üzerine koyacağım. Ama birazcık şöyle tutayım ki ateşimi hemen söndürmesin. Bir 15-20 dakika sonra ateşimiz hazır olacak. Şöyle gördüğünüz gibi lifli yapısı olan bir et. Şöyle uzun uzun liflerden oluşuyor. Şöyle ucunda ufak bir yağ tabakası var. Olsa da olmasa da çok mühim değil. Şöyle bakın, dışında çok incecik bir zarı var. Şu zarları almamız gerekiyor. Arka tarafında da yine çok incecik bir şey var. Şöyle bakın. Ya bu kadarı almasak da pişme esnasında gider ama alırsanız biraz daha keyifli olur. Evet arkadaşlar, şöyle büyük ölçüde alabildiğim kadarını aldım. Çok ufak tefek kalanlarda çok problem değil. Şöyle gayet güzel oldu. Zarlarını temizledikten sonra şöyle bakın, etin üzerine yapışık olan ince yağlarda sıkıntı yok ama mesela şu kenardaki kütlesel yağları, şunları alın. Şimdi bu ince bir et olduğu için bu yağlar bununla beraber pişmez. Etin tadını kaçırır. Şöyle kütlesel olan yağları almanız gerekiyor. Bakın mesela şurada şöyle komple şöyle yağlar var. Bu yağlardan biz faydalanamayız. Bunları ayırıp daha sonra başka şeye kullanabilirsiniz. Dediğim gibi etin üzerindeki ince yağlardan sorun yok. Ama kütlesel yağ olmaması gerekiyor. Bakın şuraları aldık. Buraları daha sonra kıymanın içine katıp hamburgerlere vesaire kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, etimizi gayet güzel bir şekilde temizledik. Şu an artık pişirmeye hazırız. Bu et böyle çok kıymetli etler sınıfında bir et değil. Yani orta seviye bir ettir. Fiyatı da normal etlere göre biraz daha uygundur. Doğru kesildiği takdirde yine lezzetiyle yumuşak bir et yiyebilirsiniz. Yanlış keserseniz kayış gibi olur. Genellikle bu eti sandviç yapmakta kullanıyoruz. Çünkü ince dilimler şeklinde tüketilmesi gerekiyor. İsterseniz tabi o şekilde de tüketebilirsiniz ama en iyi performansı böyle ekmek arası sandviçler tarzında veriyor. Bugün biz de bu şekilde yapacağız. Bir 10 dakikada kömürlerimiz hazır oldu. Ben yine kömürlerimi havalandırmanın olduğu tarafa koyacağım. Az bir kömürüm var. Ama işlem kısa süreceği için bana yeterli. Evet arkadaşlar, şöyle döküm ızgaramı da bunun üzerine koyuyorum. Havalandırmaları açıyorum. Bu ızgaranın ısınmasını bekleyeceğim. Bu arada bu ızgara da şu an yine test aşamasında, test ettiğim ızgaralardan bir tanesi. Şimdi şöyle bırakalım. 2 havalandırma da açık. Biz etimize dönebiliriz. Şimdi bugün bu eti direkt ızgara yapacağım. Gördüğünüz gibi yaklaşık 1-1,5 santim kalınlığında, çok kalın bir et değil. Bu kısımlar biraz daha kalın, bu kısımlar biraz daha ince. Her yerin eşit pişmesi pek mümkün olmayan bir et. Ama dediğim gibi çok kaliteli et gruplarından olmadığı için çok da dert edilecek bir konu yok. Etimizin dışını bir zeytinyağı ile yağlıyorum. Şu şekilde.
Bunun üzerine ilk etapta direkt ızgara yapacağım için tuz, karabiber falan koymayacağım. Çünkü yüksek ateşe koyacağımız için yanma ihtimali var. Şimdi sadece yağlayarak artık mangala geçiyoruz. Döküm ızgaram artık ısınmıştır diye düşünüyorum. Şöyle etimizi şöyle bir yatırıyoruz. Bakın arkadaşlar, etin lif yapısı bu şekilde uzun uzun olduğu için piştikçe et bu şekilde topluyor. Gördüğünüz gibi üstü böyle kırış kırış oldu. Bu etin tamamen bu lifli yapısıyla alakalı bir durum. Şimdi şöyle bir çevirelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde pişe dursun. Biz de bu arada ekmeklerimizi ayarlayalım. Şimdi ekmeklerimi kızartmak için şöyle üzerlerinden zeytinyağı sıkıyorum yine. 2 tanesine de mayonez deneyeceğim. Ekmeğimize sürelim. Arkadaşlar ben bugün benim şu çok sevdiğim sarımsaklı kaşardan kullanacağım. Şöyle mümkün olduğu kadar ince ince keseceğim. Bunu rendeleyebilirsiniz de. Artık eti alabiliriz. Şöyle sulu sulu. Etimiz birkaç dakika dinlenirken biz hemen ekmeklerimizi kızartalım. Burada dikkat edilmesi gereken şey şu. Bakın etin liflerini görüyor musunuz? Bu yönde. Bizim bunu bu liflere dik açıyla, yani lifler böyleyse bizim bu şekilde kesmemiz gerekiyor. Eğer böyle keserseniz bu ağzınızda uzar. O yüzden de bunun kesilmesi gereken açı bu şekilde. Ve ince dilimler. Bu etin en önemli püf noktası budur. Bakın arkadaşlar. Şimdi bakın bunu şöyle, lifler kısa kısa olduğu için en ufacık bir yükle bu kopar ağzınızda erir. Şimdi bu eti ilk başta baharatlamadığımız için bu noktada baharatlayacağız. Şöyle açtıralım dilimleri de. Tuzunu, karabiberini veriyorum. Başka şeyler de koyacağımız için sarımsak tozu koymuyorum. Ekmekleri kızarttık, etleri de pişirdik, hacımı da çağırdık. Şimdi artık sandviçleri toplayalım ama önce şundan bir tadalım. Hacım, bugün değişik bir et var. Daha önce muhtemelen hiç yemedin sen bunu. Ben Mustafa yemedim. Zaten hazırlarken de çok dikkatimi çekti. Çok farklı da güzel bir görsellik vardı yani. Evet, etin rengi falan Ama yağlarını değişik. ne yaptın? Hacım bu çok yağlı bir et değil. Ama onları bozmayacaktın be oğlum be. Vallahi bozmayacaktın. Bu resim gibiydi be. Bak seyircilere Allah rızası için söyleyeceğiz onu bak. Ama bak sebebini anlatayım mı? Ama ne gerek var Mustafa ben ya? arkadaşlara anlattım Bana ama yap. Ben yiyeyim. Allah Allah. arkadaşlara anlattım, sana da anlatayım. Hacım bu et kısa sürede pişen bir et olduğu için o yağlar kütlesel iyi pişmiyor ve ağzına hoş gelmiyor. Üzerindekileri ellemedim. Sadece kütlesel olan kısımlarını aldım. Arkadaşlar bakın şimdi. Yani bu kadar sulu bir et. Bakın her parçası su kaynıyor yani. Şimdi ne yapayım, çok pişireyim de bunu ziyan mı edeydim hacım ya? Ya vallahi ziyan olmazdı. Yemin ediyorum. Onlar benimdi oğlum ya. Neyse hacım, ben sana şöyle bir Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir atalım. Arkadaşlar müsaadenizle tadıyorum. Bu orta seviye değil mi? Aroması güzel ama sert. Sert değil de orta yani. Yani evet, normal yediklerimize göre daha sert. Şeyde. Bana bile tuzsuzsa bu sana kesin tuzsuz gelmiştir. Daha onu diyecektim. Evet. Bu tür etler dediğim gibi daha fazla böyle sandviç içerisinde tüketiliyor. Biz de bugün bunlardan sandviç yapacağız. Hadi bakalım inşallah. Şimdi 2 tip yapalım diyorum hacım. Birine yağ, birine mayonez sürdüm. Şimdi bugün şöyle yapacağım. Bir tanesini hardalla. Ben hardal daha hiç yemedim biliyor musun Mustafa? Sen hardal çok sevmeyebilirsin. Gerçekten bak ha. Şimdi bir tanesini şöyle altına hardal süreceğim. Ondan sonra üzerine şöyle etlerden bir kat geçelim.
Evet. Buna bu kadar yeterli olur. Olsun zaten. Bunu da acım acılı yapalım diyorum. Acılı yap. Ben İkimiz de acı seviyoruz. Arkadaşlar şöyle bir Louisiana sosum var. Gerçekten acı bir sos. Yani böyle bir parmağınızla bile tatsanız şöyle bir hık dedirttiriyor yani. Çok tatlı var. Bunun üzerine yine etlerimi koyuyorum şöyle. Birinin üst katına şöyle biraz barbekü sosu koyacağım. Yine bu da senin çok alışık olmadığın bir sos ama bakalım beğenecek misin? Üzerine de acım ikisine de sarımsaklı kaşar koyacağım. Sen de seviyorsun, ben de seviyorum bunu. Buna bir de turşu koyacağım. Yakışır. Üzerine koyalım. Evet arkadaşlar, bunu kapattık. Bu bir. Şimdi hemen şunu da tamamlayalım. Şimdi ekmeğin üst katına da şöyle bir sosum daha var. Bu da kurutulmuş domatesden yapılma bir ketçap. Allah Allah. Evet. Arkadaşlar bu arada bu soslar yerli üretim. Bana Instagram'dan bir takipçim yolladı bunları. Tamamen Ege'nin mahsulleriyle üretilmiş soslar. O yüzden de bu videoda kullanmak istedim. Şimdi üzerine ketçapımızı da koyduk. Buna turşu olarak şu acı biberlerden kullanacağım. Şöyle bunları da şöyle doğrayalım. Ağzın sulanıyor galiba. Benim de sulandı ağzım da. Zaten senin ağzın sulandığını şu an anlayabiliyorum yani. Evet. Evet arkadaşlar, bu da tamamdır. Aslında ekmeklerimiz sıcak ama babam dedi ki birazcık bunları ısıt sen. Hakkını verelim Mustafa. Tamam hacım, ben seni dinlerim. Dinle zaten oğlum ya. Ver onu da. Böyle ısınsın Bu abi. şekilde koyalım. Kapat. Hemen 1-2 dakika mangalı kapatıyoruz. Evet arkadaşlar, şöyle 2 dakika kadar ısıttık. Artık şöyle alabiliriz. Oh oh oh. Şöyle güzelce. Şimdi oldu hacım. Sıcacık, elim yandı. Şimdi oldu Mustafa'cığım. Şunu baştan şöyle bir kesiyoruz. Heh. Şöyle arkadaşlar bakın. Oy. Şimdi önce şu barbekü soslu olandan başlayacağız. Al baba. Bu hardallı barbekü soslu. Biraz daha böyle hani turşulu pastrami tarzı yaptık. Bunu bir deniyoruz. Bismillah. Güzel olmuş Mustafa. Şeyler de hardal mıdır ne de istiyoruz. Bu da güzelmiş. Ben pek hardal yemem de. Turşu da Böyle güzel de yakışmış. Hava sıcak. Hem mangal hem sıcak hava. Vallahi zor oluyor. Ben bunu tuttum. Tamam. Şimdi bir de bunu tadalım. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Vallahi bilmiyorum ama sizi bilmiyorum ama benim iştahımı açıyor bu görüntü yani. Arkadaşlar bir de acılıyı tadıyoruz. Bismillah. Bu da güzel. Ya ne hikmetse bu da oho. Açık ara bu. Evet. Bak açık ara bu yani. İnanın ikisi aynı etten yaptık ama tamamen hani birbiriyle hiç Tamamen alakası değişik. olmayan iki lezzet. Bunun sosları, turşusu, acısı, o sarımsak, Evet. değil mi? Harbiden bu yani. Benim için bu. Tabii Aynen. bu derken biz acıyı sevdiğimiz için bu. Yani. Evet yani çok aşırı yenmeyecek bir acısı yok. Değil. Yenmeyecek bir acı yok. Bana çok acı dedi ama hiç, hani o acı cıvata acı ya. Bir Evet. şöyle bize bir acı gönderen çıkmadı ha. Harbiden acı diyorlar. Ya. Ne acı ya? Bunu şimdi sadece yediğin zaman bu zaten acı. Ama şimdi bu kadar malzemenin içerisinde takdir ederseniz ki o acı etkisini yitiriyor yani. Bitirir mi ya? Yitirir. Babam tam YouTube işi yapıyor, meydan okuyor. O meşhur acı var ya, ondan bir sandviç yap babam. Neydi o biberin adı? Var mısın baba bak? YouTube'da daha önce izlemişsinizdir. Carolina Reaper diye bir acı var. Dünyanın en acı biberi. Ama buna acı diyor ya. Bunun 20 katı falan bir biber. Evet. Yer miyiz bunu? Yeriz ya bir denemekte fayda Vallahi var. hastanelik olanlar var ama. Hadi canım. Vallahi. Oğlum o da günah olur lan öyle. Bunun yanına su aldın, onun yanına da yoğurt veriyorlar. Aynen onun yanında böyle yoğurt, buz falan veriyorlar. Dili şişerse diye. Hayatımda bir kere acı olan bir şey bıraktım. Bir Ben kere. de. Bir kere. Senin yaptığın domatesli pilav Heh. değil mi? Babam böyle domatesli pilav yapar, biz çok severiz. Yine burada. Yine böyle Kurşunlu'daydık yazlıkta. Aynen burada. Böyle ikindi saatleri karnımız acıktı. Dedim baba ya senin şu pilavdan bir yapsana. Babam sağ olsun yaptı ama bak
Nasıl biliyor musun? Dudaklar böyle kabardı. Biz Kabardı. hala yemeye Ben de çalışıyoruz. yani, ben de, evet. Ama ben de hayatımda tek bıraktığım acı budur. Biz konuya dönelim. Yönelim hacım ama Hacım ben net olarak net bu. olarak bu. Yani üzerine hiç Bu yorum da çok, yapılacak bir şey yok. bunun yanında light kaldı. Evet bence de. Değil mi? Aynen. Light kaldı. Yani, Yani bunun biraz daha füme lezzetleri yüklemek lazım. Et içerisinde yavan kaldı. Mesela pastramiyi biz bu teknikle yapıyoruz ama o füme olduğu için bir de daha yumuşak bir et olduğu için açıkçası çok net böyle güzel bir lezzet geliyor. Ama bunda fümesi biraz zayıf kaldı benim fikrimce. Hardal daha baskın geliyor şu an yaptığımız sandviçte. Ama bunda bütün her şey böyle tane tane ağzınıza geliyor. Gerçekten bu çok güzel olmuş. Yaparsanız en azından acısını da kısarak ben bunu tavsiye ederim. Mustafa'cığım eline sağlık. Sağ ol hacım. Çok katıldığın güzel. için. Bir ilk tattın. Evet. Ardalı da sayende ilk yedim. Ama Evet. bu acı daha güzel geldi. Evet, bana da öyle. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.